Bu videoda Lucifer ve Lilith'in hiç bilmediğiniz hikayesi ve ruh ile olan ilişkisini anlatacağım. Bu yüzden sabırla bekleyin. Dünyanın yaratılmasından önce Lucifer bir melekti. Tüm yaratılış için fantastik fikirleri olan bir hayalperest olarak söyleniyordu. Ancak cennetin yaşları onu dünyalarının düzenine tehdit oluşturan bir baş belası olarak görmüşlerdi. Meleklerin onsuz evreni genişletmeye başlamasını ve Adem ile Lilith'in yaratılışını izledi. Lilith, Adem'den ayrıldıktan sonra Lucifer onunla cennet bahçesinde tanıştı ve iki hayalperest birbirine aşık olmuştu. Lucifer, Lilith ile birlikte özgür iradenin gücünü paylaşmak isteyerek Adem'in ikinci karısı Havva'ya bilgi meyvesini sunmuşlardı. Bu hareketle kötülük dünyaya girdi ve daha sonra cehennemi yarattılar. Ceza olarak hem Lucifer hem de Lilith, Lucifer'ın yalnızca insanlığın en kötüsünü ve eylemlerinin korkunç sonuçlarını görebileceği cehenneme gönderildi. Utanan Lucifer hayal kurma isteğini de kaybetmişti. Cehennemde şimdi düşmüş bir melek olan Lucifer, melek gücüne dayanarak tüm cehennemin hükümdarı oldu. Orada yaşayan tüm iblislere hükmetti. Bilinmeyen bir noktada Lucifer 7 ölümcül günah adı verilen güçlü iblisler düzeninin bir parçası oldu. Her bir üye bir günahı somutlaştırdı ve gurur Lucifer'a ait oldu. Lucifer'ın nasıl 7 büyük günah ile birlik olduğunu sizlere bu videoda anlattım. Dileyenler izleyebilir. İmha şartlarını müzakere ederken Lucifer, Charlie de dahil olmak üzere cehennemdeki her bir iblis için başarılı bir af elde ederken melekler yalnızca günahkarların öleceğini açıkça belirtmiştir. Bir noktada Lilith ile evlendi ve daha sonra karısıyla birlikte Charlie adında bir kızı oldu. Başka bir noktada Lilith bilinmeyen nedenlerden dolayı da Lucifer'dan ayrıldı. Bu da Lucifer'ı derin bir depresyona soktu ve başa çıkmanın bir yolu olarak kendisini krallığından ve kızından izole etti. Münzevi Lucifer şimdi evinde çoğunlukla cehenneme hükmeden lastik ördekler yaparak zaman geçirmekte. Lilith'e bakacak olursak işte tüm hikaye aslında burada başlıyor. Bu noktanın ötesinde Lilith'in geçmişi hakkında çok az bilgi mevcuttur. Lilith, Lucifer'a ölümsüzlük armağanını bahşettiği, şeytani yeteneklerini vaat ettiği ve onu kraliçesi olarak meshettiği cehennem krallığına kadar eşlik etmiştir. Cehennemde Lilith, Lucifer'ın yanında hüküm sürdü. Hayatı, kalbinin sesini dinleme ve düşmüş melek prense katılma seçimiyle sonsuza kadar değişmişti. Cehennem kraliçesi olarak Lilith gelişti. Sesi ve melodileriyle iblislerin moralini yükseltti ve yeni keşfettiği iblis lejyonlarına umut aşıladı. Lucifer ve Lilith üretken bir soy hayalleri kuruyorlardı. Ancak gebe kaldıkları her çocuk trajik bir ölüm doğum kaderiyle karşılaştıkça hem kafaları karıştı hem de suçluluk, öfke ve üzüntü tuzağına düştü. Lucifer bile tüm çabalarına rağmen onları hayata geçiremedi. Acılarına rağmen denemeye devam etmeleri için birbirlerine cesaret verdiler ve en azından bir çocuk olması için umut ettiler. Birliktelikleri ve umutları sonunda kalıcı bağlarının somutlaşmış hali ve gurur kaynağı olarak el üstüne tutulan, yaşayan bir çocuk olan Charlie doğmuştu. Hikaye burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir. Kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için bir aylık erken erişime videolarımı açtım. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Charlie'nin doğduğu gece Lilith kötülüğün kökü tarafından ziyaret edildi. Yani ruh tarafından. İnsanlığın yanlışları onu dünyadaki ağaç benzeri hapishanesinden kurtardığından beri hala çıldırıyordu. Tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Lilith kötülük tarafından
lanetlenmişti ve Lucifer ile olan tüm yavrularını cansız doğmaya mahkum etmişti. Kötülük Charlie'nin yaşamasına izin verdi. Ancak yalnızca Lilith'in şartlarına uyması şartına bağlıydı. Lilith'in şarkılarını ve performanslarını umut vermek için değil, kaos, ahlaksızlık ve kötü niyeti yaymak için kullanmasını ve kötülüğün günahları üzerine ziyafet çekmesini sağlamak için bunu istemişti. Lilith'in direnmesi durumunda bebek Charlie'yi lanete uygulamakla ve onu öldürmekle tehdit eden ruh, İblis Kraliçeyi kabullenmeye zorlamıştı. Başka bir çocuğu asla kaybetmemeye kararlı olan Lilith anlaşmayı benimsedi. Charlie'yi kurtardı ve müziğini cennete karşı isyanı kışkırtmak ve cehennem sakinleri arasında günahı yaymak için kullandı. Cehennemi günah ve kaos diyarına dönüştürdü ve sonunda cennet tarafından iblis nüfusunu azaltmak için onaylanan imhanın yaratılmasına yol açtı. Ruhu azalmış olsa da Lilith, kötülüğün tehdidini yerine getirmesi durumunda yalnızca kızının güvenliğinin zorunluluğuyla hareket ederek performanslarını devam ettirdi. Lilith kızını şiddetle koruyordu ve Charlie'yi şeytan kavucuların sakinlerini katletmek için cehenneme indiği yıllık imha olayı gibi daha acımasız yönlerinden korumaya çalışıyordu. Yıllar geçtikçe Lilith ve Charlie'nin ilişkisi biraz gerginleşti. Charlie büyüyüp çocukluğundan uzaklaştıkça Lilith kızıyla bağlantı kurmanın giderek daha zor olduğunu fark etti. Charlie, Hazbunitel'in kontrolünü ele geçirdiğinde Lucifer gibi Lilith de kızının hedeflerini paylaşmadığı için bölünme daha da genişlemişti. Ek olarak Lilith konserler ve kraliçelik görevleriyle dolu yoğun programı kendi kızıyla ilişki kurması için çok az zaman bıraktı ve bu da ilişkilerine önemli derecede duygusal olarak bir yük getirdi. Böylelikle arka planın hikayesi de tamamlanmış oldu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bununla alakalı teoriler çıkarılabilir ve daha birçok sonuca varılabilir. Ancak bir sonraki olacak olan ruh hakkındaki videomu beklerseniz belki daha farklı ve daha ilginç teorilere de ulaşabiliriz. Bunun hakkında daha fazla bilgi için lütfen Discord sunucuma gelmeyi ve teorilerinizi teoriler kısmındaki sayfaya yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince hepsini okuyup videolarda yer vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdiden hoşça kalın. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek ve katıl üyesi olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.